Photoshop mu? The Codfather ile değişik şeylerin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün değişik bir neon text efekti yapacağız. Neon yazı efekti yapacağız. Visual Studio açık, Visual Code açık. Yan tarafında da Chrome tarayıcısı açık. Visual Code'un zoom değerini değiştirdim. Mobil cihazlardan giren arkadaşlar ekranı görmekte, kodları okumakta zorlanıyorlarmış. Biraz daha iri iri gözüksün dediler. İri iri gözükecek şekilde değiştirdim. Bundan sonra da böyle yapacağız. Boş bir klasörün içerisindeyiz. Yeni dosya oluştur. Neon HTML deyip dosyamızı oluşturduk. Hemen HTML5 şablonunu yazalım. Başlığını neon olarak değiştirelim. Bir CSS dosyası linkleyip kaydedelim. Yine aynı klasörün içerisine Style CSS dosyasını oluşturalım. Şu Explorer'ı kapatayım. Hazırız. Style CSS için yazdığımız tüm nesnelere verdiğimiz bazı standart komutlar vardı. Neydi? Margin 0, padding 0, font family'de Arial Helvetica Sans Serif. Bunu da kaydettik. Neon HTML'ye geri geldim. Objemiz ekranın ortasında dursun istiyorum. Bir tane taşıyıcı yapacağım. Neon isminde bir div yaptım. Metni yazmak için de bir tane span yapacağım. Bunların tamamını live server ile çalıştırdığımız zaman ekranın sağ tarafında tarayıcımızda biz değişiklikleri yaptıkça kendi kendine ne yapacak? Güncelleyecek. Şimdi hemen body'yi şekillendirelim. Sayfanın ana hatlarını oluşturalım. Birincisi siyah olacak. Siyah zemin üstünde çalışacağız bunu. Display Flex kullanacağım. Align Items in Center. Justify Content'imiz Center olacak. Şu anda göremiyoruz. Şurada. Dikine niye ortaya gelmedi? Yatay olarak geldi de dikine gelmedi. Çünkü body'nin bir yüksekliği yok şu anda. Body'ye min high görünen alanın tamamı olacak dersek şöyle ekranın ortasına gelir. Ama tabi yazı siyah olduğu için siyah üstünde gözükmüyor. O yüzden hemen metin sınıfını oluşturalım. Beyaz renk verelim buna. Biraz iri bir font kullanmamız lazım. 55 piksel civarında bir font yapacağım. Samsunluyuz ya. Bu efekt ne kadar kalın bir fonta uygularsanız o kadar görünür olur. O yüzden font bake parametresini bolder deyip olabilecek en kalın haline getirelim. Efektin gözükebilmesi için harflerin biraz birbirinden uzaklaşması lazım. Bunda ne yapıyoruz? Letter spacing diyoruz. Harf aralığı demek. 10 piksel diyoruz. Şöyle birbirinden uzaklaştı. Tamamdır. Şimdi bu yazıyı, bu fontu, buraya girmiş olduğumuz metni sadece çizgilerden oluşan bir metne çevirmek istiyorum ama CSS'de ya da HTML'de bunu hızlıca yapmanın bir yolu ne yazık ki yok. Ama ne yapacağız? Biz her bölümde olduğu gibi küçük küçük değişik hilelerle, sürprizlerle, ufak ufak kod bloklarıyla size belki de hiç görmediğiniz şeyleri göstererek bu istediğimiz şeyleri yapmaya çalışacağız. Şimdi yine bunun için metin nesnesinin before elementini oluşturdum. Şuraya. Buna metinle aynı content'i yani The Codfather content'ini girelim. Bunun position'ı absolute olacak. Başka bir şey olmasına gerek yok. Şu anda iki metin üst üste burada. Şimdi CSS'nin blend modları var, geçiş modları var. İki nesneyi birbirine geçirebilen notları var. Bunlardan fark yaratan modu kullanarak birinci nesneyi ikinci nesneden çıkartacağız. Geriye bize
iki nesne arasındaki fark kalacak. Nasıl yapacağız onu? Şöyle yapacağız. Mix blend mode difference gireceğiz. Gördün mü? Span nesnesinin içerisindeki metinden bizim before elementini oluşturduğumuz metni çıkarttı. Geriye aradaki fark kaldı. Tabi bu fark iki nesne birbirine ebat olarak çok yakın olduğu için böyle kesik kesik çizgiler, silik falan gibi gözüktü. Bu farkı birazcık arttıralım. Before nesnesine bir filter blur 1 piksel deyip bir blur uygulayalım. Evet, bu fark şimdi daha görünür hale geldi. Böylece bizim elimizde girmiş olduğumuz metnin dış hatlarından oluşan, sadece dış hattından oluşan güzel bir tane şey oldu. Font oldu. Fontun dışına outline yapmış gibi olduk. Çizgi çizmiş gibi olduk yani açıkçası. Şimdi bu arada bizim neon nesnesi vardı. Neon. Hatırladın mı? Şurada taşıyıcı nesne. Şimdi bu neon nesnesini bir görünür hale getirelim. Şöyle onu bir görelim. Daha sonra kaldıracağız bunu buradan. Bu arada bunu da inline flex ayarlayacağım ki içine başka nesneler yapacağız birazdan. O nesneler şey yapmasın. Şimdi biz fontun etrafına bir piksel blur verdik ya, bak şurada üst üste gelecektir veya şurada üst üste gelecektir. Bu arada biraz boşluk olması lazım efekti gösterebilmek için. O yüzden biz metine bir de padding eklersek mesela bir 10 piksel kadar şöyle efektimizi uygulayabileceğimiz bir alan oluşsun elimizde. Şimdi buraya kadar iyiyiz. Dikkat ettiyseniz bu difference'ı yaptığımızda çizginin rengi koyu grimsi oldu. Neden? 1 piksel blur verdik. Bu blur'u verebilmek için renkleri birbirine karıştırdı çünkü tarayıcı. Ama biz bunu daha parlak, daha canlı olsun istiyoruz. Bunu da şöyle yapacağız. Neon'a bir filtre uygulayacağız. Brightness filtre uygulayacağız. Mevcut parlaklığı %200 arttırmasını söyleyeceğiz. Bu yazıyı daha görünür, hatta %300 arttırmasını söyleyeceğiz. Evet, daha beyaza yakın oldu şimdi gördüğünüz gibi. Böyle daha güzel ve hoş oldu. Şimdi biz eğer bu fontu sadece renklendirirsek şu anda ve blur değerleriyle oynarsak, mesela blur'unu 1 değil de 2 yaparsak, daha böyle neon gibi parlayan 3 yaparsak mesela, daha parlayan bir yazı efekti oluşturabiliriz. Veya rengini değiştirip daha 2 iyiymiş, 2 yapalım. Rengini değiştirip yapabiliriz. Mesela rengi de değiştirelim şimdi. Buraya bir nesne yapacağım. İçi boş bir span yaptım renk diyerekten. Hemen sınıfını yazayım. Bu nesnenin tabii ki position absolute olacak. Genişliği içinde durduğu nesne kadar olacak. Yüksekliği içinde durduğu nesne kadar olacak. Bir de background verelim. Orange red verelim mesela. Şöyle. Şimdi burada şunu fark edeceksiniz. Burada verdiğimiz renkle, burada gördüğümüz renkle, ekranda gördüğümüz renk aynı renk değil. Çünkü brightness değerini %200 arttırdık. Şurada %300 arttırdık. Bakın bu %100 olduğu zaman renk aynı renk olacaktır. Tamam mı? Şimdi difference yaparken ne yaptık? Bir nesneyi bir nesneden çıkarmıştık. Aynı çıkarttığımız gibi bir nesneyi diğerine birleştirebiliriz. Multipli yapabiliriz. Photoshop bilenler bunları daha iyi anlayacaklar. Bunlar katmanların geçiş kodları. Üst üste duran katmanları birbirine nasıl birleştirecek, nasıl geçiştirecek bunları tanımlıyor. Mesela ben bu renkler için Mix Blend Mode Multipli dersem şöyle üst üste geçecektir. Peki şimdi burada bir sorun var fark ettiyseniz. Çerçeveye değil de tüm alana geçti. Neden? Çünkü bizim metin nesnemizin bir background rengi yok.
Dolayısıyla oradaki siyahı görmüyor. Onun tamamını transparana geçirmeye çalışıyor. O yüzden biz buna bir background deyip siyah renk zemin verirsek bu sefer geçişi sadece az önce oluşturduğumuz çizgiye yapacak. Bunun da brightness değerini arttırarak şöyle daha parlak, daha canlı hale getireceğiz. Bu arada artık border'a ihtiyacımız kalmadı. Artık nesnenin yerini görüyoruz. Evet, neon efekti aslında bu kadar. Artık buradaki rengi değiştirerek istediğimiz herhangi bir rengi uygulayarak şöyle turkuazımsı yapalım mesela. Neon yazıyı yazdık. Peki burada bırakacağız mı? Tabii ki de bırakmayacağız. Böyle animasyonlu olsun, canlı olsun istiyorum ben. Şimdi bunun için ne yapacağız? Şu mix blend modunu bir kapatacağım. Ne yaptığımızı bir görelim. Ondan sonra geri açarız bunu. Bunu sabit bir renk vermek yerine birden fazla renk vereceğiz. Bunda nasıl yapacağız? Gradientler ile. Radyali var. Repeating'i var. Yani dairesel olanı var. Tekrar edeni var. Çizgisel olanı var. Bir sürü gradient var. Biz bunlardan bugün radyal olanı kullanacağız. Radyal gradient'e renkleri sırasıyla veriyorsunuz. O da size dairesel renkler yapıyor. Nasıl? Mesela blue, yellow, red, orange, green diyelim şuraya. Kaydedelim. Bak, verdiğimiz renkleri sırasıyla maviden açığa doğru tek tek aynı renkleri uyguladı. Mesela burada bu orange biraz fazla olmuş. Onu kaldıralım oradan. Şöyle. Gördünüz mü? Bu renkleri uyguluyor. Tabi nesne dikdörtgen şeklinde olduğu için rengi biraz sündürüyor. Bunu sündürmemesi için şeklini de söyleyebiliriz. Daire şeklinde yap dersek şöyle. Tam bir daire şeklinde, yani enine göre ya da boyuna göre daire şeklinde yaparak bu hale getiriyor. Şimdi biz bunu mix blend ile uygulayalım. Rengarenk bir yazımız oldu. Bak şimdi daha neon gibi oldu değil mi? Güzel. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Bir de bunu hareketlendirelim. Böyle ilgi çekici, insanların dikkatini çekecek, bakan kişinin Allah Allah ne güzel efekt olmuş diyeceği hale getirelim. Bir animasyon ekleyelim istiyorum. Bunun üstüne böyle parıltılar pırıltılar ekleyelim. Şimdi bu pırıltılar için bir span daha yapacağız buraya. Bu arada bu tekniği öğrendiğiniz zaman hayal gücünüze göre renkleri değiştirerek, değerleri değiştirerek ya da katmanları değiştirerek dilediğiniz kadar efekti üst üste ne yapabilirsiniz? Ekleyebilirsiniz. Parıltı diyerek bir span oluşturdum şuraya yeni. Hemen onun sınıfını yazmaya başlayalım. Şuraya. Şimdi parıltı. Parıltı doğru yazdım mı ya? Pıtırcık. Pıtırcık mı yazsaydık? Hayır, parıltı, tamam. Parıltı diyerek yaptım bir tane sınıf buraya. Bunu şimdi animasyonunu yapmadan önce burayı aslında anlatması zor, uygulaması çok daha kolay. O parıltıları yapmak için bana küçük küçük beyaz toplar lazım. Bu küçük küçük beyaz topları tabi bir grafik programını açıp pıtır pıtır yazıp halledebilirsiniz. Ama biz bunun yerine CSS'nin bize zaten verdiği komutları kullanacağız. Bunu görünür hale getireyim. Daha kolay anlayacaksınız. Hemen position absolute dedim buna. Width dedim. 100 yüzdesi kadar olsun gene. Height dedim. 100 yüzdesi kadar olsun gene. Background dedim. Background attachment demedim. Background dedim. Şunu silersek tamamlayıcı çalışır. Radial gradient dedim gene. Bak şimdi. White dedim. Black dedim. Şöyle bir obje oluştu mu bize? Şimdi bunu circle yaparsak bu dairesel olur. Ama
kullandığımız alana göre bu daire çok büyük. Bunun beyazı az, siyahı biraz daha fazla olsun istiyorum ben. O yüzden mesela siyahın arttırmasını söyleyelim. Nereye gittim? Tabii 40 değil canım. %40 o. Heh. Gördün mü? Daha az beyaz, daha çok siyah olacak şekilde. Ama ben bunu bir tane istemiyorum. Birkaç tane olsun. Kendi kendini tekrar etsin, repeat etsin istiyorum. Bunu nasıl yaparız? Bu background nesnesinin size'ını değiştirerek yaparız. Hani resimleri yaparken background size cover yapıyoruz. Şak diye oturuyor veya background size veriyoruz. %50'si kadar olsun diyoruz. Yarısına geliyor falan ya. Buraya size'ını verebiliriz. Şuna parametre gireceğiz. Mesela 50 yüzde. Center 50 az. 35 girelim. Şunu da merkezi mesela yarısına bölecek şekilde ayarlayalım. Aynen. Şimdi hazır mıyız? Bak. Şimdi bu tarafa ne dedik? Center bölü %50. Bu tarafa da %35 dedik. Şimdi bu center bölü %50 değil de %25 olursa yatay tekrar artıyor. Görüyor musun? Bak 1, 2, 3, 4 tane oldu. Mesela 25 değil de 20 olursa 5 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Bak görüyor musun? Şimdi bu alanın tamamını bir görelim. Biz nerede çalışıyoruz? Şunun içinde çalışıyoruz. Bak şu alanı çiziyoruz. Tamam mı? Şimdi bu ikinci parametrede dikeyi değiştiriyor. %33 yaparsak mesela 3 tane olur. Veya %25 yaparsak 4 tane olur. Bak 1, 2, 3, 4 anladın mı? Şimdi küçük küçük daireler yapacağız ya. O yüzden mesela bu tarafa doğru daha sık olsun. 10 tane olsun. Bak eni küçülsün. Bu tarafa doğru da 3 tane olsun dersek. Mesela 10 tane hatta 20 tane olsun. Evet bak şimdi güzel oldu. Bu tarafa doğru 20 tane, bu tarafa doğru da 33 girdiğimiz 3 tane tekrar koyduk. Neyden? Bu circle'dan. Bu circle'ın büyüklüğünü de şurada %40 ile ayarlıyoruz. Bunu mesela %60 yaparsak daireler büyür. %5 yaparsak, 10 yaparsak küçülür. Gördün mü? Sadece CSS ile ne yapıyoruz? Bunda 55 yapalım mı Samsun? Çizdirebiliyoruz. Evet şu border artık gereksiz. Siz onu gördünüz. Bunu kaldırayım yerinden. Böyle bir eleman çizdirdik. Şimdi bu elemanı da yine bir mix blend mod kullanacağız burada. Color Dodge kullanacağız. Color Dodge ne yapıyor? Siyahla beyaz rengi mevcut olan diğer renklerle yakıyor. Üst üste getiriyor. Yani siyahın olduğu yerde rengi görmüyorsunuz ama siyah harici başka renkler varsa o renklerin üstünde görüyorsunuz. Onları daha parlak hale getiriyor. Bunu uyguladığımda şurada bakın T'nin ucunda, H'nin ucunda, E'de, C'de bizim o yuvarlak dairelerimiz buralarda görünür hale geliyor ve Color Dodge modunda olduğu için alttaki rengi de alarak geliyor. Yani buradaki yeşile benzerken şuradaki maviye benziyor. Şuradaki maviye benziyor. Buradaki sarıya benziyor. Buradaki kırmızıya benziyor. Şimdi bu parlamaları yaptık. Peki bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Parlamaları hareket ettireceğiz. Animasyon yapacağız. Şimdi şu Mix Blend modu bir kapatalım. Beneklerimizi görmeye başlayalım. Şimdi ben bu benekleri 2 kat fazla olsun istiyorum. Çünkü hareket ettirmek için alan lazım bana. O yüzden bunun %200 yerine %100 yerine %200 yapalım şöyle. Tabi bu haliyle bizim circle'ların büyümesine sebep olacak. Sonra da bunu hareket ettirelim. Nasıl hareket ettireceğiz? Şöyle. Bir animasyon tasarlayacağız şuraya. Keyframes animasyon deyip animasyonumu tasarladım.
Şimdi şu anda neredeyiz? Left'ten top'tan 0,0'dayız. Yani translate orijinimiz 0. Bunu to der. Yani oraya git. Transform translate. Bunu ilk iki videoyu seyredenler hatırlayacak. Objeyi kendisinin yarısı kadar sağa yarısı kadar sola taşımak için falan kullanıyorduk. Kendisinin yarısı kadar sola ve yarısı kadar yukarı taşıyacak şekilde bir transform tanımlar. Bunu da animasyon mesela 10 saniye doğrusal ve sonsuza kadar devam edecek şekilde ayarlarsak bu objemiz şöyle hareket etmeye başlar. Yarıya geldiğinde, yani sona geldiğinde ne yapacak? Kendi kendine başa atacak. Bu arada kaydırma çubuklarını görüyor musun? Ne diyor? Body'ye overflow hit'ten yazmamışsın diyor. Hemen yazdım. Kaydırma çubuklarından kurtulduk. Gördün mü? Şöyle hareket eder hale geldi. Şimdi burada şunu anlayalım. Bu to nedir? Objenin kendi varsayılan pozisyonundan bu verdiğim yere gitsin. Bunu mesela from yapıp şu şekilde buradan başlasın da sıfıra gitsin de yapabiliriz. Şu şekilde. O zaman da tam tersine bir hareket yapmaya başlar. Gördün mü? Bu şekilde objemizi sağa, sola, yukarı, aşağı istediğimiz yöne doğru hareket ettirebiliriz. Döndürebiliriz. Takla attırabiliriz. Size kalmış burası. Şimdi bunun Mix Blend modunu açarsak. Görüyor musun? Bak harfin üstünden geçtiği yerler ne güzel. Ama arka tarafta bu şeyler var. Benekler var. Benekler hiç güzel olmadılar. O benekleri de ne yapıyoruz? Bizim şurada metin nesnemiz vardı ya. Buna bir overflow hit'ten ekliyoruz. Benekler tamamen görüntüden kayboluyorlar. Böylece elimizde geriye çok güzel rengarenk ve animasyonlu bir neon efekti kalıyor. Peki bitti mi? Hayır. Buraya kadar sabredip seyredenler hiç bilmedikleri bir özellik daha öğrenecekler. Şimdi bu metni HTML içerisinde değiştirdiğinizde ne olacak? Gördün mü? Ne oldu? İlk çizgiyi yaparken şuraya girdiğimiz content değişmediği için neonun içerisindeki metin değişti ama bu content değişmediği için ne oldu? İki farklı metni birbirinden çıkartmaya çalıştı ve böyle saçma sapan bir ekran görüntüsü oluştu. Bunu düzeltmek için buraya girdiğiniz metnin aynısını ne yapmalısınız? Buraya da girmelisiniz. O zaman düzelecektir. Ama diyeceksiniz ki biz bunu HTML formatında değil de ASP ile, PHP ile, C Sharp ile, Ruby ile, işte ne bileyim neydi o çok meşhur, çok seviyorsunuz, Python'la ve benzeri şeylerle arka plan yazılım dilleriyle veya JavaScript ile değiştirmek istiyoruz. CSS dosyasının içerisindeki veriyi nasıl değiştireceğiz? CSS dosyasını da PHP ile mi yaptıracağız? Sırf şuradaki veriyi değiştirmek için dinamik hale mi getireceğiz? Hayır, getirmeyeceğiz. Şimdi belki de hiçbirinizin bilmediği bir özellik daha kullanacağız. Şimdi bu metin nesnesine data, bir değişken ismi, mesela metin deyip bir alan oluşturur ve span'ın içerisine yazdığımız alanı buraya da yazarsak, hatta değişikliği görebilmek için bunu yine The Codefather yapalım. Her iki veriyi de buraya yazarsak. Şimdi kullandığınız sunucu dili ne olursa olsun ne oldu? Buradaki datayı HTML'yi oluştururken değiştirebilirsiniz. Peki stil CSS bunu nasıl anlayacak? Şöyle anlayacak. Buraya content demeyeceğiz. Onun yerine attribute data, sonra da verdiğimiz değişken ismi metin diyeceğiz. Böylece CSS bunun içerisine yazacağım metni
elementin attribute'undan okur hale gelecek. Şimdiye kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoları beğeniyorsanız kanala abone olmayı, zili açmayı, yorum yapmayı ve videoları ilgileneceğini düşündüğünüz insanlarla paylaşmayı lütfen unutmayın.